Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber Avrupa'nın en az ziyaret edilen ve en fakir ülkesi Moldova'dayız. Evet, üzerimde görmüş olduğunuz kat kat montlardan da anlaşılacağı üzere Moldova tam da Kasım aylarında bayağı bir soğuk değerli dostlar. Hemen sağımızda hükümet konağımız bulunmaktadır. Burası 1960'lı 1970'li yılların sonunda tamamlandı. Tabii ki Sovyet mimarisinde görebiliyorsunuz dışarıda. Bakanlar Kurulu, hükümetin ileri gelenleri burada toplanıyorlar. Dışarıdan halkın girişi yasak ama tabii ki dışarıdan mimariyi görebiliyorsunuz. Bugün sizlerle beraber neden bu ülkenin en az ziyaret edilen ülke olduğunu ve neden bu kadar fakir olduğunu hep beraber gözlemlemeye çalışacağız. Tabii ki Moldova Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor ama biz buradaki detayları ve buradaki ekonomiyi keşfetmeye çalışacağız. Hadi beraber geçelim. Sevgili dostlar, Moldova'nın nüfusu yaklaşık 3 milyon ve şu anda biz başkent Kişinev'deyiz. Sağımızda hemen bir kilise, solumuzda hemen büyük bir çanımız var. Tabii bunlar yine Sosyalist Sovyet Birliği'nden kalma eserler diye hatırlıyorum. Yine doğrusunu bilenler yorumlara yazarlar. Yani Moldova şehrinin yaklaşık %98'i Ortodok ve burada dine bağlılık var. Yine belirli günlerde gelip ibadetlerini kiliselerinde yerine getiriyorlar. Burası 1500'lü ve 1800'lü yıllar arasında Osmanlı tarafından hüküm sürülen bir milletti. Daha sonrasında tabii Rusya Osmanlı ile savaşıyor ve buranın çok büyük bir simgesi olan Stefan Selmare, birazdan heykelini göstereceğiz. Burada büyük bir direnişin simgesi oluyor. Lehistan, Macaristan ve Osmanlı'ya karşı büyük bir direniş gösteriyor. Daha sonrasında da Moldovalıların büyük bir sembolü ve simgesi oluyor. Öyle gezelim bakalım kiliseye girebiliyor muyuz? Baktığınız zaman burası çok ciddi bir mimariye sahip. İçeriye gelip görmek daha mantıklı. Şu an çok fazla konuşamadığım için yorum yapamıyorum. Ama detaylarda göreceksiniz ki gerçekten gelip görülmesi gereken eski eserleri var ve kiliseleri var. Böyle bir detaylara bakalım. Gelmiş olduğumuz bu kilisenin bulunduğu bölgeyi bulmak isteyenler için Stefan Selmare Central Park yazdığınızda burayı gelip bulabilirsiniz. Burada birçok tarihi eser, tarihi bölge, tarihi müzeler var. Buraları gelip gezebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten içeriye girişler ücretsiz. Bu bölge buranın en çok ziyaret edilen bölgelerinden bir tanesi. Aşağıda da bir caddemiz var. O caddede burada gençlerin, buranın sakinlerinin yürüdüğü ve akşamları keyif yaptığı bir bölge. Şöyle yavaştan geçelim. Bazen insanlar kendini çektirmek istemiyorlar, rahatsız oluyorlar. O yüzden bakayım. Var mı bozuk para? Al abi. İyi günler abi, sağ olasın. Spasiba. Ya heykeli bulamadık ya. Stefan Selmare heykeli buradaydı. Abi bu tarafta bir yerdeydi. Biz buradan bir yerden taksiye bindik. Şimdi şöyle değerli dostlar, ben tarihi olarak tam net bir şekilde bilmediğim için tabii diğer tarih kanallarında da izleyebilirsiniz. Yerinde tarih var mesela, çok detaylı güzel bir şekilde anlatıyor. Bak buradan da buranın tepeden görünümünü kuş bakışı olarak görebilirsiniz. Şu eserimiz az önce girmiş olduğumuz kilisemiz. Kilisemizin hemen karşısında da o büyük çanımızın bulunduğu bölge. Bu park zaten birçok hem yerlinin hem de turistin gelmiş olduğu bir park. Ama şu konuda netleşmek istiyorum. 2024 yılında neden az ziyaretçi olduğunu da hemen netleştirelim.
2024 yılında Moldova'yı yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etmiş turist olarak. Bu da neredeyse Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının %1'i bile değil, öyle söyleyeyim. Çünkü Türkiye'ye çok daha fazlası geliyor. Tabii Türkiye'ye kıyaslamak değildi niyetim ama genel olarak Türkiye'ye gelen turist sayısını bildiğim için oraya göre kıyasladım. Ve buradaki gençler genelde diğer Avrupa ülkelerinde çalışmaya gidiyorlar. Mesela sabah bir yerden kahve aldık. Gençlerin mutlu olup olmadığını tam olarak kestiremiyoruz. Biraz daha detaylı muhabbet edip sohbet edeceğiz. Ama kahve alırken dedim ki nasılsın dedim mesela. Kötü değil dedi yani. Adam burada bilmiyorum böyle mutlular mı değiller mi onu kavrayamıyorum. Ama sıcakkanlı olup olmadıklarını daha henüz keşfetemedik. Şimdi biz ilk olarak leu'dan başlayacağız. Leu gördüğünüz gibi Moldova'nın para birimi. Şöyle 100 leu. Bu dolar olarak söylediğimizde 1 dolar yaklaşık 17 leu'ya denk geliyor. TL olarak baktığımızda da 1 leu 2,5 TL yapıyor. Biz de bugün bir döviz ofisinde 100 dolara bozduracağız ve karşılığında neler yapılabilir onları göreceğiz. İlk olarak ekonomimizi keşfetmek için sabah kalktığımızda kahvaltımızı yaparız. Bilirsiniz ki biz de kahvaltıyla başlayalım. Hadi buyurun. 1500'lü yıllardan 1800'lü yıllara kadar Osmanlı tarafından yönetilen Moldova'da tabii ki Türk kalıntıları bulunmakta ama onun yanı sıra Türk halkından Moldovan halkına armağan demişler. Belediyesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Kişinev Belediyesi'nin işbirliğiyle yapılmış. Yani bu görmüş olduğunuz sanat sokağı Türkiye tarafından Moldova halkına armağan edilmiş. Tabi burada Gagavuzya Türk halkının yaşadığı, Ortodoks Türklerinin yaşadığı bir bölge daha var. Oraya biz bu videoda gidemeyeceğiz ama buraya turist olarak gelen değerli dostlarımız orayı da ziyaret edebilirler. Moldova öyle sandığınız kadar çok da küçük bir yer değil. Gezilip görülebilecek çok fazla yeri var aslında. Sadece biz gelmiş olduğumuz Kasım ayından kaynaklı birazcık soğuk. Akşamları çok daha soğuk oluyor. Ama şu anda idare edebiliyoruz. Yani o kadar donmuyoruz. Yaklaşık 10 derece falandır. Akşamları sıfırın altına düşme ihtimalimiz de oluyor. Şu sanat sokağında bir kahvaltı yapalım. Hadi buyurun. Bu görmüş olduğunuz cadde Sanat Sokağı. Yani böyle baştan aşağı doğru Sanat Sokağı diye geçiyor. Zaten Stefan Selmara'ya geldikten sonra bu parkın içine hemen aşağıda bu bölgeyi de görebiliyorsunuz. Burası akşamları canlı bir cadde olduğu iddia ediliyor. Biz de geldik burayı gördük. Burada bir kahvaltı yapacağız. Aşağı doğru ilerleyelim. Buyurun. Direkt merkezi turistik bir yerde yediğimiz zaman fiyatları da öğrenmiş olacağız. Buranın asgari ücreti yaklaşık 300 dolar değerli dostlar. O da yaklaşık 5000-5500 leu gibi bir şey yapıyor. Kira ortalamamız da şehir merkezlerinde 600 dolara kadar evler bulunabiliyor. Ama biraz daha şehrin dışına çıktığınızda bir odalı evlerde 300 dolara da kalabiliyorsunuz. Aylık tabii bu ücretler. Biz bir Airbnb evi tuttuk. 4 geceliğine 13.000 TL para ödedik. Buraya gelirken de vize almamıza gerek yok. Türk vatandaşı olarak sanırım ki dünyanın birçok ülkesine de vizesiz giriş imkanı bulunmakta. Kapıda sadece bazen beklemeler olabiliyor. Yarım saat 40 dakika kadar. O beklemelerde rutin kontrol dediler. Şimdi oturalım burada bir kahvaltı yapalım. İçeriye bir baksak mı ya? Bir bakayım içeriye yoksa menü mü geliyor? Nasıl oluyor? Bilmiyoruz ki servis. Hello, good morning. Is it with potato or sweet? This one, right? Yeah. Is it hot? Can you make hot? No, sir. No, just like this. I just want this one. Do you have green tea? 108. Hot, okay. Thank you. Ne yaptık? 180 verdik. 420 lira gibi bir şey yapıyor. 10 dolar kahvaltımızla başlıyoruz. Yöresel yemeklerini çok merak ediyorum. Tabii işte otobüsüdür, taksisidir, diğer yemek restoranlarındaki fiyatlarıdır. Bunları da çok merak ediyorum. 1900'lü yılların sonuna doğru Moldova bağımsızlığını ilan ediyor. Moldova bağımsızlığını ilan ettiğinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Tiraspol, Transnistria diye bir bölgesi var buranın. Dikey. Tam olarak Ukrayna ile Moldova arasında kalan bir bölge. Tabii buranın sahile de kesimi yok. Denize kıyısı olmadığı için de Moldova'nın turist sayısının az olduğunu söylüyorlar. Turistler deniz içinde geliyorlar ama Karadeniz'e bağlantısı olmadığı için Moldova'nın turistler deniz içinde gelmemiş oluyorlar buraya. Buranın tamamen olayı aslında Avrupa'nın en tarihi bölgelerinden bir tanesi. Sovyet kalıntılarını her yerde görebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde akşamları dışarı çıktığınızda eğlenebileceğinizi söylüyorlar. Tabii biz henüz onları göremedik. Yeni geldik. Ama genel olarak baktığınızda caddeler tekrardan cıvıl cıvıl. Birçok insan var, kalabalık. Yani turistlere çok rastladık mı bilmiyorum, ben görmedim. Ama dışarıda çok fazla yerli halk görebiliyorsunuz. Şimdi bir kahvaltımız gelsin bakalım.
her sabah dışarıda kahvaltı yaptığımızı varsayıyorum. Sadece 30 günde 300 dolar harcıyorsun abi zaten. Turistik bölgedeyiz diye mi böyle bilmiyorum. Birazdan daha iç kesimlere geçeriz. Bir de marketle pazar fiyatlarını ben çok merak ediyorum. Çünkü Avrupa'nın en fakir ülkesi dediğimiz bu bölgede acaba market fiyatları sandığımız kadar ucuz mu? Thank you. Şöyle bir tadımıza bakacağız. Patatesli bu. Tabii böyle börekler artık abi her yerde yemek yiyoruz. Yapacak bir şey yok ama. Oo, gayet iyi. Çok çok iyi hatta. Bir bak bakayım tadına. Lütfen. Gerçekten iyi. Patates en bol yerine gelmiş. Yok, genelinde patates bol. Bu arada anne eli değmiş gibi, çok beğendim ben. Evet. Sırtım. Hı hı. Bel ağrısı var. Euro dolar. Euro dolar. Kart. Kredi kart. Sorry. Ya bırakıyoruz. Spasiba. Abi tabii böyle durumlar oluyor. Birçok yaşlımız burada gelip maalesef ki dileniyorlar, yardım istiyorlar. Az önce de bir amcayla karşılaşmıştık. Burada da biriyle karşılaştık. Bu normal ama rahatsız edici bir şekilde gelmiyor mesela. Hani öyle saldırgan bir tavrı yok. Mesela bu videodan sonra bir bölgeye gideceğiz. Orası dünya tarafından tanınmayan bir bölge. Hatta var olmayan bir ülke diye geçiyor yani. O konuyla da ilgili şimdiden kanalda bildirimleri açmayı unutmayın. Biz şimdi kahvaltımıza dönelim. Ondan sonra gezmemize devam ederiz. Şimdi biraz daha turistik bölgelerden çıkıp lokallerin olduğu, yerlilerin yaşadığı bölgelere doğru gidiyoruz. İleride bir pazarla karşılaşacağız. Pazara gelmeden önce burada sokak pazarları görüyorsunuz. Tabii bu Türkiye'de de böyle bölgelerimiz bulunmakta ama Türkiye'de ben bu kadar çok yer görmediğim için burası bana ilginç geldi ve deneyimlemek istiyorum. Burada tabii bit pazarı gibi, bizim Türkiye'de bit pazarı deyimimiz vardı. Zamanında giderdik. Topkapı'nın o taraflarda, Aksaray'a doğru giderken falan o taraflarda vardı. Surların dibinde. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir koskocaman büyük bir alışveriş yeri gibi. Bir şey söyleyeceğim. Ne satıyorlar? Altın mı satıyorlar? Döviz ötesi mi burası ya? Kuyumcu mu? Gel şununla bir döviz bozduralım bakayım. Bozar mı? Heh, gel bozduralım gel. Can I change to dollar? Bir 100 dolar bozduralım. Dün 17 idi. 1700 almıştık galiba. Bugün 1690 gibi geldi bana. 100 dolara 1690 leu. 1680 verdi. 16.80'den bozdu. Neyse, helal ediyorum. Bazen burada tabii insanlar rahatsız oluyor abi. Şimdi herkes kamerayı sevmiyor bizim gibi. Biz seviyoruz. Biz 11 yıldır bu işi yaptığımız için doğal olarak kameraya alışkınız. Yani kamera açıldı mı hemen bir hareket yapasımız geliyor. Ama herkes de kamerayı sevmek zorunda değil. Şimdi şurada bir yer gördüm. Orayı bir görmek istiyorum. Produce bilmem ne yazıyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Tekstille ilgili bir bilgi aldık. Taksiciye sordum burada yaşayan. Dedim ki tekstil ucuz mu dedim. Dedi ki tekstil dedi Türkiye'den geliyor dedi. Burada dedi ucuz değil dedi. İthal ettikleri için tekstil ürünlerini genelde. Her şey pahalı tabii tekstille alakalı ve teknolojinin çok pahalı olduğunu söylediler. Bir şuraya bir bakalım markete bakalım neler var. Şimdi marketimize bakıyoruz. Şöyle 45'e 50'ye ürünler var. Yani anladığım kadarıyla kamerayı çok seven bir millet değiller. Kamera gördüğümü çok ilginç bakıyorlar. Neden bilmiyorum. Fiyatlarımız kuru üzüm var 35 lira. 35 lira. Burada baharatlar 30 lira. Bunları tekrardan kendiniz çevirirsiniz. Zaten ekranda döviz kurunu yazmış olacak. Burası böyle kapalı çarşının içerisinde bulunan bir pazar gibi düşünülebilir. Ama tabii yerlilerin daha çok sık ziyaret ettiği bir yer. Bazı dükkanlar kapalı. Muhtemelen buradaki dükkanlara belirli bir kira ödüyorlar. Pazar gibi düşünebilirsiniz. Ne varmış? Mesela ayakkabı fiyatına bakayım şuradaki. Bak mesela 100 lira. Aslında uygun. Ayakkabı uygun yani. Evet. Düşüyor mu ayakları? Ha? Hayır. Ak gibiydi. Mesela 100 lira. Ne kadar yapıyor 100 lira? 250 TL. 250 TL. Dolar olarak baktığımızda da ne yapar? 70 dolar. 7 dolar. Pardon. Oha. Çok iyi lan o zaman. Bayağı iyi hatta. Abi soğanımız var, sarımsağımız var. Bu arada Türklerle hemen hemen mutfak kültürleri çok uzak değil. Onu net söyleyeyim. How much is it rabbit? He just take me. No, he just take me. No you. No. How much? 140. Şu tavşan sanki tavşana benziyor. 140 leu yapıyor. Yani 250, 330 falan. Yani ben her seferinde çevirmeyeyim, siz çevirirsiniz abi. Teyzelerimiz yine bizim köylerde de vardır yani köşelerde her zaman bir teyzelerimiz böyle kendi yöresel ürünlerini satarlar. Burada da yine lokal kendi yöresel ürünlerini satan teyzelerimiz bulunmakta. Buyurun. Abi nar suyu falan böyle güzel şeyler var yani. Ya şimdi şöyle bir durum var. Moldova'da İngilizce çok fazla konuşulmadığı için Rusça veya Romence bilseniz
çok daha fazla insanlarla aslında iletişim konusunda sorun yaşamazsınız. Ama İngilizce konuştuğumuz ve Türkçe konuştuğumuz için insanların bazen dikkatini çekiyor. Hayırdır bunlar bizim hakkımızda ne konuşuyor acaba dedikleri için birazcık o soğukluk hissediliyor. Genelde de İngilizce bilmedikleri için tabii anlaşamıyoruz finalde yani. Rusça mı öğreneceğiz abi şimdi? Görmüş olduğum şeylerden bir tanesi şu. Mesela etin, tavuğun, balığın dışarıda satılıyor olması bir. İkincisi de çok fazla çiçek satılıyor olması. Her sokakta bir çiçekçi görebiliyorsunuz. Yani ne lan bu? Bu teyzeden ben alacağım bir şey ya. How much, Leo? Yani ben bu teyzeye bir güzellik yapacağım ya. Thank you. Ben buna bakacağım ya. Ne olduğuna bakacağım. Bu ne abi? Biz ne aldık? Oo. Ne oldu oğlum? Şş, lan bu sebze olmasın. Brokoli gibi. Ya bu bir meyveydi sanki ya. Ben öyle hatırlıyorum. Bu nasıl yeniyor ya? Yusuf Allah günah yazmasın. Bu ne ya? Burası görmüş olduğunuz pazar. Burası Moldova'nın en büyük pazarı değerli dostlar. Birazdan bu pazarın içini göreceğiz. Ama şunu ben hala anlayamadım. Bu ne acaba ya sebze olarak? Şunu bir ChatGPT'ye soralım mı biz? Teyzeye bir güzellik yapalım dedik ama hani... Genelde yenmez. Böcek kovucu. Oğlum yedik ya biz bunu. Zehirlenmeyek lan. Farmasiye soralım mı? Eczane nereye sorsam bunu ya? Ben bunu atayım dur. Böcek kovucuymuş ya. Şu ben çöp bulayım da bir tane. Böcek kovucuymuş ya. Yedik. Bilenler yazsın bu arada yoruma. Ben ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sadece merak ettiğim için aldım. Ama yenilmiyormuş. İnşallah zehirlenmeyiz. Tadı da hani anlatamayacağım şekilde bir kötülük vardı tadında. Yusuf ben çok kötü oldum gibi ya. Vallahi sanki... Çok kötü olur ya. Tarihi eser satılıyor. Hı? Tadı çok kötü olur. Yenmez ve böcek kovucu diyor. Yenmez de zehirler mi ama zehirlemesi önemli olan. Burası da mesela çok büyük bir pazar. Bu pazarı da bir gezelim, görmemiz lazım. Şimdi fiyatlar aslında şöyle söyleyeyim çok uç noktalarda değil. Yani mesela şimdi o turistik bölgede yemiş olduğumuz yemekler normalde pahalıyken 10 dolar falanken buraya geldiğinizde market fiyatlarının çok daha uygun olduğunu görebiliyorsunuz. Video çekimiyle ilgili bir tabela gördüm. Umarım birisi gelip bir şey demez ama biz birisi bir şey diyene kadar çekmeye devam edeceğiz. Şunu net söyleyeyim. Zamanında Amerika'da Skid Row'da çekim yapmıştım. Orada bu kadar rahatsız olan yoktu. Burada bayağı insanlar hatta suratlarından direkt anlıyorsunuz. Hayırdır ne yapıyorsun gibi böyle bir bakışları var. O yüzden ister istemez çekiniyoruz. Ama biz çekimimizi yapacağız kimseye rahatsızlık vermeden. Evet hemen hemen her yerde aynı şeyleri görmeye başladık artık. Böyle çok büyük farklılıklar yok. Hi. Hello, how are you? Shoes. Hai una para Oo, scarpe. kolum kırıldı. Ah, dove mi sono? Bak kaliteli. How much? Sì. Non manca, non di mancare, sai. Di incalzare. No, how much? Appunto di mancare, vai. Leo. Noi lei, vai, sai, di incalzare. Giy mi diyorsun? Da, Free? da o lingulo. Da o lingulo. Dur bakayım. Ya, Bakalım olacak bani mı? ai. Bani ai. How much? Bani ai. Banay. Ai bani. How much? Nai bani. How much? Ai bani, nai bani. Bani ai. Hı hı. Nai bani. No be. Nai No. bani. Poi una cosa. Oh, finito la commedia. Okey. Anlamadım ki ben ne? Hani deneyeceğiz mi, denemeyeceğiz mi? Onu da anlayamadım ki anasını satayım. Param kaç para diyorum onu söylemiyor. Diyeyim mi diyorum bir şey demiyor. Para yoksa git diyor. Anlayamadım yani. Bu tekstil ürünlerinin fiyatlarına bir bakalım. Ürünler muhtemelen Türkiye'den ithal ediliyor. Hello, how are you? What's your name? Moldova. Moldova. Can I learn how much is it? How much? Leo, can you write? 1200 Leo şu görmüş olduğunuz. Ama bayağı da büyük bir mont. Ortalama ne kadar yapıyor? Şöyle 3000 TL şuradaki mont.
Yani siz ona göre kıyaslarsınız. Yani yaklaşık $70. Thank you so much. Have a good day. Pazarlarımızı ziyaret ettik. Pazarları normalde şöyle söyleyeyim. Lokaller ziyaret ettiği için turistlerin gelmesini birazcık yadırgıyorlarmış gibi bir hissiyat verdi. Moldova'nın gerçekten hani Avrupa'nın en fakir ülkesi olup olmadığını bu videodaki detaylardan anlayabilirsiniz. Ben yine bu konuyla ilgili çok net bir yorum yapmak istemiyorum ama gözümle gördüğüm şeylerden yola çıkarak bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşadıklarını söyleyebilirim. Moldova zaten bu soruna bir çözüm bulabilmek için bir an önce Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Burada troleybuslar var. Bunlar elektrikli otobüsler. Yakıt tasarrufu yapıyorlar. Çok da uyguna geldiği söyleniyor. Birazdan onlara bineceğiz. Ama ilk olarak bir taksi fiyatlarıyla başlamak istiyorum. Taksi iki şekilde. Mesela bir taksi gördünüz yolda. Taksiye gidip fiyat sorarsanız biraz yüksek olabiliyor. Birazdan onu hep beraber deneyimleriz zaten. Ama buranın bir uygulaması var, Yandex.Go diye. Biliyorsunuz ki Ruslar Yandex kullanıyor. Mail.ru falan, oradan yola çıkarak zaten anlarsınız. Yandex.Go'da gideceğiniz yeri yazıyorsunuz. Gideceğiniz yerin fiyatı önceden sizi haberdar ediyor. Yani atıyorum sana, ben Stefan Selmara'ya gideceğim. Ne kadar gideceğiniz lokasyondan? 90 leu. Hemen 90 leu'ya gidebiliyorsunuz. Ama burada bir taksiye bindiğiniz zaman ya da havalimanından bir taksiye binip şehir merkezine geldiğiniz zaman uygulama kullanmadan daha pahalıya gelebiliyor. Şehrin bazı bölgelerinde yapılar gerçekten Avrupa'yı yapılar. Ama bazı bölgelerinde de çok eski binalar bulunmakta. Yani bu eski binalar aslında tarihi olarak değil. Zamanında işte 1900'lü yıllardan sonra yapılmış ama yapıldıktan sonra hiçbir şekilde restore edilmemiş. Ya zaten restore edecek de parası olmayan insanlar olduğu için doğal olarak öyle kalıyor yani. Burası Askeri Tarihi Müzesi. Burada da muhtemelen savaş döneminden kalma eserler bulunmakta. Bilmiyorum, hep negatif mi konuştuk ama pozitif yönünden de bahsetmek istiyorum. Moldova'da mesela diş sağlığı ile ilgili çok uygun olduğunu iddia edenler ve diş hekimlerinin burada çok iyi olduğunu iddia edenler var. Yine fiyatları araştırmak lazım, bakmak lazım. Bir de eğitimin burada hem uygun hem de iyi olduğunu söyleyenler var. Yani Türkiye'den ve birçok Avrupa ülkesinden Moldova'ya gelip eğitim alan insanlar varmış. Bu da bir ek bilgi olsun. Mimar Alexander Bernardazzi için yapılmış bir anı paketiymiş. Alexander Bernardazzi bu kişi. Zaten Alexander Bernardazzi. Anlaşılıyor. Kız Lisesi Şapeli diyor burası için. Sağ taraftakinde de mimarhanenin Kız Lisesi Şapeli yazıyor. 1895 tarihli Kız Lisesi Şapeli'ymiş. Hem Rus İmparatorluğu döneminden kalma hem de Moldova'nın en önemli mimari anıtlarından biri. Üzerindeki plakette mimarın rölyefi ve yapının korunmuş tarihi bilgileri yer alıyormuş. Hala mesela çiçek bırakıyorlar. Demek ki burası için çok önemli birisi bu. Elinde İncil mi tutuyor onu bilmiyorum. Öyle gibi görünüyor. İngiltere Kraliçesi Victoria'nın torunu, İngiliz asıllı bir prenses. 1893'te Romanya Kralı Ferdinand I ile evlenmiş ve Romanya Kraliçesi olmuş. Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkeyi ayakta tutan en önemli siyasi figürlerden biriydi. Hastanelerde çalıştı, askerleri motive etti, diplomatik görüşmeler yaptı. Romanya'nın topraklarını büyütmede kritik rol oynamış. Heykelin burada olmasının sebebi de tarihi hafızanın bir parçası olduğundan kaynaklıymış. Burası Moldova'nın tarihiyle alakalı ulusal bir müze. Saatlerimiz burada açılış. Bu kadar yeri neden gezdik? Şundan kaynaklı gezdik aslında. Senede 400 bin, yaklaşık 400 bin turist alan bir ülke de aslında turistik olarak gezilecek yerler nereler diye bunları vurgulamak istedik. Şimdi gittiğimiz yerlerde yemek yiyorsun, ne bileyim dışarı çıkarsın, barda otursun, bir şeyler içersin falan ama Moldova'ya geldiğinde bir de yemek yemenin yanı sıra tarihi yerler neler, oraları da görmek lazım ya. Biz şimdi İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'a doyduk, her yere gezdik ettik falan ama İstanbul'a gelenler de ilk önce Sultanahmet'tir, Ayasofya'dır oraları geziyor ya. Biz de aslında bir turist olarak geldiğimizde Moldova'da neler bulabiliriz onları vurguluyoruz. Gelin bir bakalım içeriye. Bir ücreti var galiba bak, 50 lei yazıyor. Öğrenci 20, standart 50. Bu kalıntılar muhtemelen kazı sonuçlarında, arkeoloji kazılarında bulunan eserler diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir hızlı bir göz gezdiriyoruz. Bronz kadron. Bu bronzdan bir, Yusuf bana anlattı ama ben tarihi bilgim çok zayıf. Bak miğferler var mesela. Görüyor musun?
Çok uzak değiliz birbirimize. Yani yakın topraklar aslında burası. Bak bir yaşam alanı mesela. Görüyor musun? Yukarıdan aşağı doğru, merdivenlerden aşağı doğru iniliyor. Orada bir yaşam alanı yapılmış. Şurada ortada bir kuyu var. Yanlarda ağaçlar ve burada da yaşam alanı. Şurası bir ortak toplanma alanıydı muhtemelen. Atıyorum şurayı market gibi kullanıyorlar. Bunların hepsi, her biri de birer ev gibi düşünebilirsin. 1883'te mesela popüler olmuş Avrupa'da daktilo. Ondan sonra 1990'lı yıllarına kadar da kullanılmaya devam edilmiş. Şu mesela kurşun geçirmez yelek gibi düşünülebilir. Bunlar silahın olduğu dönemler. Kılıç yine var. Ama silah çıktı, mertlik bozuldu biliyorsunuz ki. Gerçekten bilek gücü. Mesela sen kılıçla sallıyorsun, adamı bir bakıyorsun ilk defa gördüğün bir şeyle sana sıkıyor. Bilmiyorsun yani, ulan bana bıçakla mı sıkacak diye koşuyorsun sen. O sırada işte mertlik yok. Mesela uzaktan adam seni görüyor, sıkıyor. Yeteneğe de gerek yok ki. Bak mesela o yıllarda bu baskı makinesi, şu görmüş olduğun şey var ya elindeki. Bu makineden baskılanıyor. Aynı şu şekilde gazete gibi o dönemli yıllardan. 1650'li yıllar bak mesela. Printing press. Şimdi baskı koy, işte gönder. Abi ne kadar görüyorsunuz değil mi değişim? Gözle görülebilen bir değişim. Bu arada yani tam detaylı gezip gezmeyeceğimizi bilmiyorum ama bu ulusal müze, Moldova'nın tarihiyle alakalı olan müzeye kesinlikle gelin. Eylül EU'ya giriyorsunuz içeri ve içeride görebileceğiniz birçok şey var. Gerçekten hani şimdi tarihten iyi anlayan insanlar buraya geldiğinde yapabileceği yorumlar çok daha kaliteli ve değerli olur diye düşünüyorum. Ama baktığınız zaman böyle bir değerlendirme yapalım. Ben mesela parayı çok severim ama bak mesela görüyor musun? Arapça yazılar var. Bak 1827 Osmanlı'nın hüküm sürdüğü dönemlerden 1500'lü yıllardan 1800'lü yıllara kadar zaten Notice of the Ban of Turkish Coins para. Bunlar Türk paraları. Yine aynı şekilde tarımla uğraşılırken kullanılan malzemeler. Yine Moldovalı bir geleneksel kıyafet. Bak mesela asalete bakın. Şu an mesela Gucci biliyorsunuz büyük markalardan üretse takır takır giyilir yani mesela böyle güzel balolarda falan bunun gibi davetlerde. Okul üniforması. Moldova'nın bağımsızlığını ilan ettikten sonraki fotoğraf sanırsam bu. Gazetede yayınlanması. Sıfatul Tarih. Şunlar mesela kimlikleri. Stüdyo kamera. 19. yüzyıl. Bu yakın döneme ait bir eser. Bir asır geçmiş üstünden yani öyle düşünebilir. Ama baksanız abi şimdi bakıyorsun Ozmo ile çekim yapıyoruz biz şu an. Şu kadar küçücük bir kamera. Bununla stüdyo kamera olduğunu düşünün yani. Şunu Yusuf'un taşıdığını düşünsene. Sevgili dostlar şimdi müzelerimizden çıktık. Gezeceğimiz yerleri neredeyse bitirdik diyebiliriz. Biraz daha ekonomik kısmına geçiyorum. Turistik açıdan gerçekten hani bizim şu an sadece merkezde gezdiğimizi varsayarak söylüyorum. 3-4 gün Moldova için gerekli. Hatta daha fazla da olabilir çünkü gideceğiniz diğer lokasyonlar birazcık uzak olabilir. 2 saatlik, 3 saatlik mesafede yerler var. Özellikle Gagavuzya bölgesini çok görmenizi isterim. Ama şimdi biz burada bir yerel yemeklerin yapıldığı bir restorana gideceğiz. Hem fiyatları hem de yemeklerin lezzetine bakacağız. Thank you. Homemade one. Homemade? Yes. It's good. It's very good. You are the owner here? You are boss, right? No. Thank you so much. Şöyle basayım ya. Thank you. Oh be. Ne içtik biz az önce? Şarap içtik sanki. Burası çok iyi.
ikonik bir restoran. Baktığınız zaman yani yöresel figürleri görebiliyorsunuz içeride. Söylemeden de geçemeyeceğim. Bazı insanlar içiyor, bazı insanlar içmiyor. Moldova'nın en önemli turistik eserlerinden bir tanesi de ev yapımı şarapları. Moldova'nın şaraplarının mükemmel olduğunu söylüyorlar. Sevenler deneyebilir. Bazı yemeklerinde domuz var biliyorsunuz. Biz domuzsuz tercih edeceğiz. Kompostomuz ev yapımı. Ben merak ettim, bir hemen tadına bakayım ya şunu. Very good, very good. Fresh. Yani kış ayında olmamıza rağmen hem içinizi ısıtan hem de içinizi ferahlatan bir içecek diyebilirim size. This is pie, right? This is with cheese. Cottage cheese. Yeah. Cottage cheese. Just cheese. Pickles. Evet, dolmamız geldi. Abi bizde de dolma var biliyorsunuz. Sarmaya bayılıyorum. Ama bakalım Moldovalılar bu sarmayı nasıl yapıyorlar? Göreceğiz hep beraber. Şöyle biraz da yoğurttan alalım. Biraz tuzsuz. Galiba biraz fazla tuz atıyoruz. Şu şekilde alacağım. Bayağı iyi bu arada. Türkiye'den hiçbir farkı yok desem yeridir. Gayet anne sarması gibi. Şöyle bakacağız. Bayağı iyi. Şu görmüş olduğunuz şey burada hemen hemen her sofrada salata olarak bulunan, evlerde de genellikle bulunan bir tabak. Aynı şekilde dolma da birçok evde bulunuyor ve mamaliga. Mamaliga dediğimiz şey de mısır unundan yapılan bir ürün. Şu da turşumuz. Şöyle turşumuzun da, karpuz turşusu. Bilenler bilir, Avrupa'da, Amerika'da turşular biraz tatlı olur. Buradaki turşu öyle kötü bir turşu değil. Gayet iyi bir turşu ama ilk defa hayatımda karpuz turşusu deneyeceğim. Ciddi söylüyorum. Farklı. Bir bakmak ister misin? Nasıl sence? Kötü değil bu arada. Olsa da olur ama olmasa da. Olmasa da olur. Gayet iyi. Tok dokuyor. Şöyle bir şey yapacağım. Dayanamıyorum. Yemeğe bayılıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz biz birçok yemek videosu da çekiyoruz. Yemek gördüğümü dayanamıyorum. Spora bir türlü başlayamadım ama bu sarmayı yemeden edemeyeceğim şimdi. Mamaliga buranın en meşhur yemeği. Birçok evde de görebilirsiniz burada. Evlere ziyarete giderseniz tabii Moldovalıların. Böyle karıştırılıp yeniyor. Abimiz bize sağ olsun yardımcı olacak. Mısır unundan yapılan bir polenta galiba bu. Böyle karıştırılıp yapılan bir yemekmiş. Bak mesela biz bunu bilmezdik. Ayrı ayrı yerdik. Şu da tavşan etimiz. Hadi bismillah diyerek bir deneyelim bakalım. Şöyle. Hiç böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok hani bize uzak, hiç bunu yememişizdir diyeceğimiz bir şey değil kesinlikle. Ama gelip de mesela pilav yemek yerine ya da bulgur yemek yerine hemen yanında bundan tüketebiliriz. Yahni yapmışlar bunu muhtemelen. Üzerine soğan var. İçinde de biraz sarımsak olduğunu düşünüyorum. Şimdi hesabımızı ödeyeceğiz. Sonra da market fiyatlarımıza geçeceğiz. Afiyet olsun. Tatlımız da geldi. Bu da yöresel bir tatlımız. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama. What is this? Meyveye benzer dedi. Kokusu yok. Şu kremaya da bir batırayım ben. Hurma gibi bir şey. Yani güzel, sağlıklı bir tatlı. Her şey çok iyiydi. Şimdi bir fiyatlara bakalım. Fiyatlardan sonra da markete geçeceğiz artık. 1582. Burada bir de tabii bahşiş de var. 1582 desen şu masaya 1582. Yorumlasınlar. Ama tabii burası yöresel bir restoran olduğu için normal herhalde. 2. Şimdi kalkıyoruz. Biraz da burada bıraktığımız parayı otobüsle halletmeye çalışalım artık.
Şimdi bineceğiz otobüse de. Dur bakayım. Ha gel. Bilet alacağız mı acaba? Ticket alacağız. Ticket. Okey. Şimdi bindik. Bizden kimse para istemedi. Gelsinler bakalım para istesinler. Bekleyelim ya. Şimdi buradan markete gidiyoruz. Otobüsle. Bu bindiğimiz otobüsler elektrikli otobüsler. Fiyatlarını şimdi öğreneceğiz adam gelince. Bakalım ne kadar diyecek. Tu. Heh, 6 leymiş. Bir bilet 6 lei. Bak şu 6 lei. Biz 2 bilet aldık 12 lei. Şöyle para üstü verdi bize. 5-6 lira galiba ya. Kaç durak gittiğimizin galiba bir önemi yok. Çünkü kaç durak gideceksiniz diye sormadı. 6 L'ye geldik. 15. 15 lira yapıyor. 15 lira uygun ya bu arada otobüs için. Ya 5000 L'yi aldığını düşünelim. 5000 L'yi de her gün otobüse binse git gel 12. Hadi 20 de ya 18 L'yi harcıyor de ya otobüse. Günlük 20 desen aylık 600 L'yi sadece otobüs masrafın var. Bence ideal ama kiralar çok pahalı. Bir asgari ücretle bir evi geçindirmek burada imkansız gibi bir şey neredeyse. Çok zor yani. Bir markete gidelim ya bir alışveriş yapalım. Aa, makarnası falan filan bilmem nesi var. 27. Ne diyorsun? Makarna yapar mıyız sence evde? Sıvı yağ lazım sanki. Daha küçüğü yok herhalde bunun. Yeter bize bu. Şampuan. Çöp poşeti alayım mı sence? Bir tane lazım. Abi bunların hepsi ithal olduğu için. Ya zaten hani her yerde neredeyse ithal de. Şunu alıyorum ya. Ne diyorsun? Lazım abi. Gayet iyi. Aa bu da güzel. Bak 10. 25. Şundan 2 tane alalım. Evde 5 erkek var. Bir de içecek alalım. Ne diyorsun? Olur abi. Şundan mı alsam şu Babylon? Fazla bile abi. Bakalım market alışverişimiz ortalama ne kadar tutacak. Tabii bu bir esnaf marketi değil. Yani yine süpermarket gibi düşünebilirsiniz. Thank you. Have a good day. Evet. İşte diş macunudur, diş fırçasıdır, atıyorum makarnasıdır, tereyağıdır, peyniridir, ekmeğidir. Öyle şeyler falan filan aldık. Şeyimiz var, şampuanımız falan var. 791 lei, 1977 TL, 46 dolar. Hesabınızı siz yaparsınız. Ekonomik olarak nasıl, dengeli mi değil mi ona da bakarsınız. Şimdi taksi çağıracağız. Son olarak taksi fiyatına bakacağız. Sonra da finale geçeceğiz artık. Taksimizi çağıralım. Yakında 5 araç var diyor. Zaten fiyat yazıyor bak şurada. Nakit 120 leu. Ortalama kaç kilometre bilmiyorum. Bir bakarız gidince de. Ama dediğim gibi şuradan mesela bir taksiye binsen sana 250 de der, 300 de der, 400 de der. 2 dakikalık mesafeye 400 leu de der. Ama buraya girdiğiniz zaman uygulama içerisinden çok kolay bir şekilde kaç paraya gideceğiniz, kaç dakikaya gelecek, şoför kim, kaç puan almış hepsi gözüküyor. Neyse siftah. Küçük demir para düşmüş de onu da siftah olarak bıraktım. Şimdi sevgili dostlar Moldova'da geçirmiş olduğumuz sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuz var olmayan ülkeye gittim videosu olacak. O videomuz da gerçekten çok değerli bir video. Çünkü burada dünya tarafından tanınmayan, dünya tarafından bilinmeyen ve kendine ait cumhurbaşkanı, para birimi, pasaportu olan bir ülke.
Ama gideceğiz ve orada neler var göreceğiz. Bu videomuzu da buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.